Motorom TV'den herkese merhaba. Yeni bir karşılaştırma videosu ile daha sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlere öyle motosikletlerden bahsedeceğim ki eminim tercihleriniz sırasında sizlerin de aklı karışacak. Bu videomuzun yıldızları Vogue 525 DSX ve Benelli TRK 502X. Bu iki motosiklet hem yol performansı hem rakiplerine oranla fiyatları hem de A2 ehliyetle enduro keyfini yaşamak isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermesiyle ön plana çıkıyor. Ben de bu videoda motosikletlerin teknik verileri ve donanım özelliklerinden bahsederek bu modellerin birbirine karşı öne çıkan özelliklerini bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen siz değerli izleyicilerime aktarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce daha önce yayınladığım videolarımı izleyerek beğenen, yorum yapan ve kanala abone olarak yeni videoları hazırlamamda bana olumlu anlamda enerji veren siz değerli izleyicilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Kanala hala abone olmamış izleyicilerimiz varsa 30 saniyelerini ayırarak kanala abone olurlarsa çok sevinirim diyerek duygu ve düşüncelerimi belirttikten sonra haydi videomuza geçelim. Bildiğiniz gibi enduro motosiklet kullanmayı seven birçok kişinin ortak ihtiyacı konfor, performans ve donanım özellikleri oluyor. İncelemeye konu ettiğimiz bu iki motosiklet de birçok kullanıcının ihtiyacını karşılamak için gerekli özelliklere sahipken birbirlerinden ayrışan özellikleri de bulunmaktadır. Tasarım olarak Enduro'nun en çok tercih edilen markası BMW GS serisine olan benzerliklerinin yanı sıra Ducati Multistrada'ya da benzeyen yönleriyle dikkatleri üzerlerine topluyorlar. O zaman ilk değerlendirme kriterimiz olan motor verileriyle değerlendirmeye başlayalım. Her iki motosikletimiz de çift silindirli, 4 zamanlı, 8 valfli ve sıvı soğutmalı olup Vogue 525 DSX 494 cc, Benelli TRK 502X ise 500 cc'lik bir motor bloğuyla gelmektedir. 6 vitesli şanzıman sahip olan her iki modelimiz arasında Vogue 525 DSX sahip olduğu quick shifter özelliğiyle rakibine göre bir adım öne çıkmakta. Ancak neredeyse birbiriyle aynı motor özelliklerini taşıyan bu iki modeli bu kriter bakımından ayırt etmek bir hayli zor. Şimdi bir sonraki değerlendirme kriterimize geçerek devam edelim. İkinci kriterimiz motorun sağladığı güç verileri. Vogue 525 DSX 47.6 beygir güce 8500 devirde, 50.5 Nm torka ise 6500 devirde ulaşmakta. Benelli TRK 502X ise 46.93 beygir güce 8500 devirde ulaşırken 6000 devirde 46 Nm tork üretme kapasitesine sahip. Her iki motosikletin maksimum hız verilerini incelediğimizde ise özellikle motosikletlerin incelemelerinden ve kullanıcı yorumlarından edindiğim bilgiler çerçevesinde Vogue 525 DSX'in 180-190 km hızlara ulaştığını, Benelli TRK 502X'in ise incelemelerinde maksimum hızının 175-180 kilometrelere çıktığını görmekteyiz. Bu veriler ışığında her iki model arasında tercihte bulunacak olan kullanıcılarımız için Vogue 525 DSX'in sağlamış olduğu güç ve tork verileriyle maksimum hız verisinin rakibine oranla bir miktar daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Geldik bir sonraki değerlendirme kriterimiz olan incelediğimiz motosikletlerimizin ölçülerine. Vogue 525 DSX 815 mm sele yüksekliğine sahipken Benelli TRK 502X 860 mm bir sele yüksekliğine sahip. Ağırlık verilerini incelediğimizde ise Vogue 525 DSX'in yüksüz ağırlığı 194 kilo iken Benelli TRK 502'nin yüksüz ağırlığı 213 kilogram. Aks aralığı açısından aralarında çok fazla fark olmayan bu iki modelimizde Vogue 525 DSX 1450 mm aks aralığına, Benelli TRK 502X ise 1505 mm aks aralığına sahip. Bu teknik veriler detayında özellikle şunu söylememiz gerekir ki Benelli TRK 502X rakibine oranla daha yüksek ve daha ağır bir motosiklet olarak dikkat çekiyor. Dolayısıyla bu motosikleti tercih edecek olan kullanıcıların uzun boylu ve bu ağırlıkla mücadele edebilecek güce sahip kullanıcılar olması gerektiğini düşünüyorum. Vogue 525 DSX ise sahip olduğu sele yüksekliği ve ağırlık anlamında hem kullanıcılara sağlamış olduğu rahatlık hem de sürüş esnasında özellikle şehir içinde sağlayacağı dinamizmle rakibine oranla daha tercih edilebilir diyebiliriz. Dördüncü değerlendirme kriterimiz yakıt verilerine ilişkin. Vogue 525 DSX'te 16,5 litre yakıt deposu bulunurken Benelli TRK 502X'te 20 litrelik bir yakıt deposu bulunmakta. Ortalama yakıt tüketimlerini değerlendirdiğimizde ise her iki motosikletin yüksek motor hacmine sahip olması nedeniyle yakıt tüketimlerinin kullanıcılara göre değişmekle birlikte ortalama 100 kilometrede 4 litre olduğunu söyleyebilirim. Bu kriterimizdeki veriler dikkate alınarak
Her iki motosikletin arasında seçim yapacak olan kullanıcıların Benelli TRK 502X'te bulunan 20 litrelik bir depoya hayır diyemeyeceğini söylemeliyim. Ayrıca az önce vermiş olduğum 100 kilometrede 4 litrelik yakıt tüketimi verisiyle 20 litrelik depo hacmi verisini bir arada değerlendirdiğimizde uzun yol sürüşlerinde kullanıcılarına daha az yakıt ikmali yaptırarak kullanıcı memnuniyetini üst seviyeye çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bu verilerin ardından en önemli değerlendirme kriterimize geçebiliriz. Beşinci kriterimiz fren ve lastik verileri. Bildiğiniz üzere motosikletlerin gidişi kadar dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur motosikletlerin nasıl durduğu. Dolayısıyla en iyi incelenmesi gereken verilerin başında da lastik ve fren verileri geliyor. Her iki modelimizin ön frenlerinde çift disk kullanılmış ve ABS fren sistemine yer verilmiş. Burada Vogue 525 DCX modelinde önde 298 mm'lik çift disk kullanılmışken Benelli TRK 502X modelinde 320 mm'lik gibi gayet büyük ve motosikleti durdurmaya yetecek düzeyde bir çift disk kullanılmış. Arka frenlere baktığımız zaman ise her iki modelin arka freninde ise yine ABS fren sistemiyle desteklenmiş tek disk bulunmakta. Bu iki modeli birbirinden ayıracak bir diğer teknik özellik ise Vogue 525 DCX'in sahip olduğu traction kontrol sistemi. Bu traction kontrol sistemi ile birlikte motosikletin daha güvenli ve daha iyi yol tutuşunu sağlamak istemişler. Ancak Benelli ise bu modelinde traction kontrol sistemine yer vermemiş. Fren kaliperleri açısından baktığımızda ise Vogue 525 DCX'te Nissin fren kaliperlerinin kullanıldığını görüyoruz. Benelli TRK 502X modelinde ise Benelli kendi fren kaliperlerini kullanmayı tercih etmiş. Gelelim motosikletlerimizde yer alan lastik verilerine. Her iki modelde de lastik markası olarak gerçekten üst düzey sayılabilecek bir markaya yer verilmiş ve ikisi de Alman Messeler marka lastikleri kullanmış. Lastik ölçülerine baktığımızda ise birebir aynı ölçüleri kullanan bu iki modelde önde 110-80-19, arkada ise 150-70-17 ebatlarında lastik bulunuyor. Burada iki motosiklet arasında öne çıkan bir modeli seçmek gerekirse sahip olduğu traction kontrol sistemi ve kaliteli fren kaliperleriyle Vogue rakibine oranla bir adım önde yer almakta. Ancak unutmamamız gereken bir nokta Benelli TRK 502X'in sahip olduğu ön tarafta bulunan 320 mm'lik çift disk. Bu da bu model açısından artı sayılabilecek özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca her iki modelde jant olarak tel jant kullanmayı seçmiş ve böylelikle araziye uyumu da sağlamışlar. Siz olsaydınız hangi kriterlere bakarak hangi modeli seçerdiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumda belirtirseniz sevinirim. Buraya kadar yaptığım değerlendirmede motosikletlerimizin teknik verilerinden karşılaştırmalı olarak bahsedip kendi açımdan yorumlarda bulunmaya çalıştım. Şimdi ise bu motosikletlerin teknik verilerinin yanında donanım özelliklerini de değerlendirerek siz değerli izleyicilerimin karar vermesine destek olmaya çalışacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Donanım özelliklerine ilk olarak aydınlatma ekipmanlarıyla başlayalım. Vogue 525 DCX'te ön tarafta hareketli bir LED gündüz farı ile aynı zamanda güçlü bir aydınlatmaya sahip olan kısa ve uzun farlar bulunmakta. Ayrıca şase içerisinde konumlandırılmış sis farları var ki bu motorun hem görünüşüne hem de aydınlatmasına oldukça büyük katkı sağlamış. Benelli TRK 502X'te ise yine benzer far sistemleri kullanılmış ve gündüz aydınlatmalarında LED farlara yer verilmiş olsa da kısa farların halojen bir yapıya sahip olması bence bu modele pek yakışmamış. Ancak bu şekilde bir far yapısına sahip olsa bile bu aydınlatmanın çok kötü olduğu yönünde bir yorumda bulunmam doğru olmaz. Motosikletlerin arka aydınlatmalarında ise yine LED farlara yer verilmiş ve hem görünürlüğün üst seviyeye çıkması hem de tasarımın göz alıcılığı hedeflenmiş. Aydınlatma özellikleri bakımından değerlendirdiğimde benim tercihim Vogue 525 DSX'ten yana olurdu. Çünkü hem ön tasarımına birebir uyumlu far yapısı hem de şase içerisine konumlandırılmış sis farları motoru oldukça çekici hale getirmiş. Bir modeli diğerine göre ön plana çıkaran, hatta bir adım değil birkaç adım yukarı taşıyan bir diğer donanım özelliği ise gösterge panelleri. Vogue 525 DSX'te oldukça büyük ve gösterişli dijital bir gösterge paneli kullanılmış ve içerdiği veriler anlamında oldukça zenginleştirilmiş. Göstergesinde odometre, tripmetre, ortalama yakıt tüketimi, lastik basıncı göstergesi, motor devri, su sıcaklığı ve vites göstergesi gibi birçok veriye yer verilmiş olmasına rağmen ufak bir eksikliği bulunuyor. O da anlık yakıt tüketimi maalesef bu gösterişli gösterge panelinde bulunmuyor. Benelli TRK 502X'te ise analog bir devir saati, klasik uyarı ikaz lambaları
ve LCD bir ekran olarak tasarlanan gösterge panelinde odometre, trip metre, yakıt tüketimi, vites göstergesi gibi veriler gösterge panelinde yer verilmiş. Her ikisinin de görselini ekranda sizler de görüyorsunuz. Bu konuda benim tercihim tabii ki Voge'nin kullanmış olduğu gösterge paneli olacaktır. Sizlerin bu konuda farklı deneyim ve fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtmeden geçmeyin. Şimdi de her iki modelde bulunan ekstra özelliklerden bahsederek videomuzu sonlandıralım. Voge 525 DSX'te bulunan ön cam elle de olsa ayarlanabilir bir seviyeye sahip. Tabii bunun artık otomatik olmasını bekliyoruz. Birçok modelde artık elektronik cam sistemlerinin kullanıldığını biliyoruz. Özellikle Voge'nin ürettiği SR4 Max 350 scooter modelinde kullandığı elektronik camı ilerleyen dönemde bu modeline de taşır mı bunu hep birlikte göreceğiz. Ayrıca yine Voge'de bulunan entegre çanta demiri ve şase içerisine konumlandırılmış entegre sis farları da bu modelin öne çıkan donanımsal özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Benelli TRK 502X'te kullanılan egzozun hafif bir yapıda olması, sürüş ergonomisini olumlu yönde etkileyen önemli faktörlerden. Aynı zamanda bu model üzerinde de entegre çanta demiri bulunmakta ve motosiklet üzerinde hazır olarak gelmektedir. TRK 502X'te bulunan ön cam ise sabit yapıda tasarlanmış ve bu şekilde satışa sunulmuş. Videonun bu kısmına kadar yapmış olduğum teknik ve donanım açıdan karşılaştırmalara baktığımızda iki modelin birbirine farklı alanlarda üstünlük kurduğunu görmekteyiz. Voge 525 DSX gerek motor verileri, güç verileri ve sahip olduğu traction kontrol sistemiyle ön plana çıkarken Benelli TRK 502X geniş bir yakıt deposuna sahip olması, ön tarafta bulunan çift diskin 320 mm olması ve tabii ki rakibine oranla uygun satış fiyatıyla satışa sunulmuş olması açısından ön plana çıkmaktadır. Bu iki motordan birini tercih etmem gerekirse az önce saymış olduğum öne çıkan özelliklerinin yanı sıra rakibine göre daha hafif ve daha alçak sele yüksekliğine sahip olması bakımından sürüş konforunun daha fazla olacağını düşündüğüm Voge 525 DSX olurdu. Ama bu kesinlikle benim açımdan Benelli TRK 502X'in kötü bir marka olduğu anlamını taşımıyor. Servis ve satış sonrası hizmetler için de birkaç cümle edecek olursam, Voge'nin Türkiye distribütörü olan Yuki Motor tarafından sağlanan servis hizmetinden bazı kullanıcıların memnun olduğu, bazı kullanıcıların ise memnun olmadığı yönde birçok yorumla karşılaşabiliyoruz. Hatta bazı kullanıcıların bu markanın distribütörü tarafından yeterince iyi temsil edilmediği yönünde de görüşleri bulunuyor. Voge, Türkiye çapında 43 servis ile hizmet verirken, Benelli ise Türkiye çapında 35 servis ile hizmet vermekte. Bu servislerle ilgili de TRK 502 kullanıcılarının da memnun olduğu veya olmadığı birçok yönle karşılaşmak mümkün. Yedek parça konusunda da her iki modelde zaman zaman yaşanan stok sorunu kullanıcılar açısından en büyük sorunu teşkil edebiliyor. Özellikle bazı parçaların temini konusunda 1 ay, 2 ay gibi sürelerin telaffuz ediliyor olması kullanıcıları bir miktar olumsuz etkilemekte. Sizlerin de bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum ve yorumlarda paylaşmanızı bekliyorum. Evet sevgili dostlar, bu videoda konuklarımız Voge 525 DSX ve Benelli TRK 502X oldu. Her iki modeli de teknik ve donanım özellikleri bakımından karşılaştırarak öne çıkan özelliklerini sizler için derlemeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni bir karşılaştırma videosunda tekrar sizlerle birlikte olmak için çalışmalarıma tüm hızıyla devam ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür eder, hepinize keyifli sürüşler dilerim.